Şu an ekranda gördüğünüz şeye dikkatli bakın. Bu bir film sahnesi değil, bir fotoğraf değil. Bu insanlığın oyun adıyla kurduğu bambaşka bir evrenin ilk nefesi. Binlerce satır kodun, milyonlarca poligonun, uykusuz gecelerin ve hayal gücüyle çalışan beyinlerin sonucu. Bugün video oyunları Hollywood'u gişede tokatlayan, müzik endüstrisini cebinden çıkaran milyarlarca dolarlık devasa bir imparatorluk haline geldi. Artık oyunlar sadece oynanmıyor, hissediliyor, üzülüyor, korkutuyor, düşündürüyor, büyülüyor. Ama bütün bu kaosun ve parıltının 1950'lerde soğuk bir laboratuvarda sıkılan birkaç fizikçinin eğlenmek için bir şey yapalım demesiyle başladığını söylesem. Evet, bugünkü GTA'nın, God of War'un, Cyberpunk'ın atısı aslında osiloskop ekranından titreşen birkaç yeşil noktadan ibaretti. Ama hikaye sadece kodlardan ibaret değil. Bu hikayede çöle gömülen milyonlarca dolarlık oyunlar, şirketler arası casusluklar, ihanetler ve dünyayı değiştiren Japon tesisatçılar var. Yeşil noktadan sanal gerçekliğe uzanan çılgın bir yolculuğa çıkıyoruz. Jetonlarınızı hazırlayın. Oyun başlıyor. Her şey 1958 yılında başladı. William Higginbotham, laboratuvara gelen ziyaretçiler o sıkıcı bilimsel sergilerde bunalmasın diye basit bir tenis oyunu yaptı. Tennis for Two. İnsanlar bu basit tenis oyunu için kuyruklar oluşturdu ama William neyi başlattığının farkında bile değildi. Patent bile almadı. Eğer alsaydı bugün oyun dünyasının en zengin insanlarından biri olabilirdi. Asıl kıvılcım ise 4 yıl sonra 1962'de MIT'de çıktı. Bir grup dahi öğrenci oda büyüklüğündeki koca bilgisayarlarda Basewar adında bir uzay savaşı oyunu yazdı. Bu oyun üniversite kampüslerinde virüs gibi yayıldı. İnsanlar bilgisayar başında sabahlamaya başladı. Oyun artık bir lüks değil, bir ihtiyaç olmuştu. Bu ateşi gören genç bir girişimci vardı. Nolan Bushnell. Bushnell, üniversitede oynadığı o oyunlara bakıp şöyle düşündü. Bu oyunlar muhteşem ama bilgisayarlar oda büyüklüğünde. Ben bunu nasıl küçültüp barlara satabilirim? İlk denemesi Computer Space oldu. Tarihin ilk ticari oyun makinesiydi ama çok karışıktı. Başarısız oldu. Ancak Bushnell pes etmedi. Rakip firma Magnavox'ın Odyssey adlı basit bir tenis oyununu görünce kafasına bir anda ışık yandı. Hemen baş mühendisi Alcorn'a gitti ve o tarihi emri verdi. Bana bunun aynısını yap ama öyle basit olsun ki sarhoş bir adam bile oynayabilirsin. Ve tarihin en ünlü oyunlarından biri olan Pong doğdu. Test etmek için makineyi yerel bir bara koydular. Sadece bir gece sonra sabahın köründe bar sahibi aradı. Nolan, makine bozuldu. Bushnell koşarak bara gitti ama makine bozulmamıştı. Jeton kutusu içine atılan paralar sığmadığı için taşmış ve mekanizmayı kilitlemişti. İşte o an video oyun çağı resmen başladı. 70'lerin sonuna geldiğimizde Space Invaders ve Pac-Man ile arcade salonları bir ulusun yeni bağımlılığına dönüşmüştü ve her şey harika gidiyordu. Ta ki açgözlülük devreye girene kadar. 80'lerin başında sektör patlamış, herkes oyun yapmaya başlamıştı. Kalite kontrolü yoktu. Artık marketten aldığınız köpek mamasının bile promosyon oyunu vardı. Ve o kaosun içinde Atari tarihin en kötü kararını aldı. E.T. Steven Spielberg'ün efsane filminin oyunu için tasarımcıya sadece 5 hafta süre verildi. Sonuç bir felaketti, oyun bozuktu, kimse sevmedi ve milyonlarca kişi iade etti. Atari'nin elinde satılmayan dağ gibi kartuşlar kaldı. O kartuşları Atari kamyonlara yükleyip New Mexico çölüne götürdü. Devasa bir çukur kazıp hepsini gömdüler. Bu bir efsane değil, 2014'te yapılan kazılarda o kasetler gerçekten de orada bulundu. 1983'te oyun sektörü %97 çöktü. Analistler oyun modası bitti, herkes evine dönsün dedi. Ama cenaze namazı kılmak için erkendi çünkü sahneye yeni biri çıkmak üzereydi. Batı dünyası oyunlarını çöle gömerken dünyanın diğer ucunda demir perdenin arkasında bir efsane doğuyordu. 1984 yılında Moskova'da Alexey Pajitnov adında bir mühendis sırf zihnini test etmek için o bloklardan oluşan basit bir oyun yazdı. Tetris. Oyun bir anda bütün Moskova'ya yayıldı. Batılı şirketler bu oyunun peşine düştü ama Sovyetler Birliği ile iş yapmak imkansızdı. İşte tam burada hikaye bir casusluk filmine dönüşüyor. Nintendo adına çalışan Hank Rogers turist kılığında Moskova'ya gitti. KGB gözetimi altında şüpheci Sovyet bürokratlarıyla masaya oturdu ve hayatı pahasına yaptığı pazarlıklar sonucu oyunun haklarını aldı. Sonunda Nintendo Tetris'i yeni icadı Game Boy ile birleştirdi ve oyun tarihte ilk kez bütün insanlığa yayıldı. Ev hanımları, iş insanları, öğrenciler, herkes o düşen blokları sıraya dizildi. Tetris cepheleri fethederken evleri fethetmek Nintendo'ya kalmıştı. Ama bir sorun vardı. 1983 krizinden sonra Amerikalı mağazalar buraya oyun sokmayın diyordu. Nintendo ise zekice bir plan yaptı. Cihazın üzerine oyun konsolu yazmadılar. Buna Nintendo eğlence sistemi dediler. Ve kutunun içine ROB isimli oyuncak bir robot eklediler. Mağazalar bu robota kanıp ürünü rafa koydu. Ama çocuklar eve gidince robotu bir kenara attı ve asıl efsane Super Mario Bros'a daldı.
Nintendo artık kraldı. Ama her imparatorluk kendi isyancısını doğurur. 90'larda yeni bir asi çıktı. Sega. Sega'nın stratejisi basitti. Genç, hızlı ve havalı olmak. Mario yavaş, Sonic hızlı, Nintendo çocuk işi, Sega'da kan var. Okul bahçeleri ikiye bölünmüştü. Bu oyun tarihinin en büyük savaşıydı. Fakat iki de birbirini yerken asıl tehdidin arkadan sessizce yaklaştığını göremediler. 90'ların başında Nintendo oyunları CD formatıyla çalıştırmak için teknoloji devi Sony ile anlaşmıştı. Her şey hazırdı ama Nintendo son dakika herkesin önünde Sony'yi rezil etti ve anlaşmayı bozup rakibi Philips ile anlaştı. Sony başkanı Norio Hoka küplere bindi, masaya yumruğunu vurdu ve o tarihi emri verdi. Bu bir hakaret. O zaman kendi konsolumuzu yapın. İşte PlayStation bu intikam ateşinde doğdu. CD teknolojisi sayesinde oyunlar artık çocuk oyuncağı değil birer sinema filmiydi. Final Fantasy, Metal Gear Solid, Resident Evil. Bir nesil ilk kez bir oyun karakteri öldüğünde gerçekten ağladı. Oyunlar artık büyümüştü. 2000'lere geldiğimizde kurallar yeniden değişti. İnternet her şeyi birbirine bağladı. 1998'de çıkan Half-Life oyunların hikaye anlatımını yeniden icat etti. Aynı zamanda mod kültürünü doğurdu ve o modlardan biri dünyayı kasıp kavurdu. Counter-Strike. E-sporun temelleri o internet kafelerde atıldı. Sonrasında World of Warcraft geldi. Milyonların aynı dünyada yaşadığı ilk sanal toplum kuruldu. GTA 3 ile açık dünya devrimi başladı. Artık kurallar yoktu. Sadece özgürlük vardı. Sinema ve oyun tamamen birleşmişti. PC oyunculuğu korsandan ölmek üzereyken Steam ortaya çıktı ve sektörü kurtardı. Bu dijital devrim bağımsız yapımcıların önünü açtı. Ve İsveç'te tek bir kişi, Notch, odasında Minecraft yazdı. Grafikleriyle dalga geçtiler ama o dünyanın en çok satan oyunu olacaktı. Çünkü bize şunu hatırlattı. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, önemli olan fikirdir. Ama oyunlar sadece bilgisayarda kalmadı. 1997'de herkesin cebine giren pikselli bir yılan vardı. Snake. Basitti ama bağımlılık yapıcıydı. Asıl patlama ise 2007'de iPhone ile başladı. Dokunmatik ekranlar oyun oynamayı parmaklarımızın ucuna getirdi. Angry Birds, Temple Run, Subway Surf. Otobüste, tuvalette, yolda artık her an oyun oynuyorduk. Ardından dev bir ekonomi doğdu. Clash of Clans, Candy Crush, PUBG Mobile. Mobil oyunlar bugün oyun dünyasının en büyük ve en kazançlı pazarı haline geldi. Artık oyuncu olmak için pahalı bir bilgisayara gerek yoktu. Bir telefon bile yetiyordu. Oyunlar sadece bireysel bir eğlence olmaktan da çıktı. Güney Kore'de StarCraft ile başlayan o kıvılcım, Counter-Strike, Dota 2 ve League of Legends ile devasa bir yangına dönüştü. Bugün dünya şampiyonası finalleri NBA finallerinden daha fazla izleniyor. Stadyumlar doluyor, milyonlarca dolar ödül dağıtılıyor. Oyun oynamak artık sadece bir hobi değil, saygı duyulan bir kariyer ve bir spor dalı. Nereden nereye? 1958'de bir osiloskop ekranında titreşen o yeşil noktadan bugün milyarlarca insanın paylaştığı, içinde yaşadığı sanal evrenlere geldik. Belki de gelecekte oyunlar geleneksel bir kültür haline gelip nesilden nesile aktaran bir eğlence biçimi olacak. Ama tüm bu değişen oyun dünyasında değişmeyen tek şey şu. 80'lerde tozlu bir jetonun verdiği heyecan bugün ışıklı bir oyna butonunda da aynı. Aynı merak, aynı devam etme isteği.